Yaratıcı böyle bir şeyi emrediyorsa o yaratıcının 99 tane sıfatının 30'u gider. Dilediğin gibi acı çektirebilirsin, dilediğin gibi dayak yedirebilirsin, dilediğin gibi yaptırabilirsin. Kesin ve bağışlayıcısın. 4 tane kadınla da evlenebiliyorsun. Ama sene 2019. Neden 2 kadınla ben eşit olayım ki? %50'si bu dini anlayamadıysa belki de insanlarda sorun değildir yani. 1000 kilometre ötede de olsaydım Hristiyan olarak büyüyecektim. Bizim gibi basit varlıkların bile bir yaratıcısı varsa bizden daha yüce bir varlığın da bir yaratıcısı vardır. Saçma bir şey. Fakirleri mutlu etmek için derler ya genelde parayla saadet olur. Aynı şey. Sence bu evren nasıl oluştu? Tek bir yanıtı yok. Bir an anlatabilecek kadar kolay bir şey değil. Kendi kendine oluştu diyeyim ben. Bir yaratıcının olduğuna falan inanmıyor musun? Herhangi birinin beni tatmin etmedi diyelim. Doyasıya inanmadım yani içten gelerek inanmadığım için şu an biraz daha kendimi nasıl bıraktım diyebilirim bu konu hakkında. Peki oluşum süreci sence nasıl oluştu? Evrim konusunda bir takım bilgiye sahibim ama yeteri kadar değil. Zaten yeteri kadar olsa çok daha rahat inkar edebilirdim. Anladım. Şöyle bir örnek versem mesela şimdi bir olayı yapabilmek için bir irade ile 1000 iradeyi karşılaştırsak. Her bir atomu düşün. Şu hareketi yapabilmem için hepsi beni dinlemesi lazım. Bir de mesela ben bilmediğim şeyleri yapamam. İnsanoğlu bilmediği şeyleri yapamaz. Mesela şu mikrofonu yapabildiyse, cebimizdeki telefonları yapabildiyse, gözümüzdeki gözlükleri yapabildiyse bunların nasıl çalıştığını çözmüş ve ardından bunları ona göre düzeltip, biçimlendirip, şekillendirip sonra da bunları bir yapım sürecine koyup ondan sonra üretmiş olması lazım. Doğru mu? Ben mesela vücudumdaki şu hareketi yaparken kolumda neler olduğunu bilmiyorum. Mesela kan dolaşım sisteminin nasıl olduğunu bilmiyorum. Mesela nefes alıp vermemin nasıl gerçekleştiğinden tam olarak emin değilim. Şimdi ben bunları bilmiyorsam o zaman bunların faili ben olamam. Evet. Mantıklı mı söyleyeyim? Evet. Bunların hepsini bunun içindeki atomlar yapıyor diye söylesem hepsinin de bana uyduğunu kabul etmem lazım. Doğru mu? Evet. Ben 15 milyar tane atoma hükmediyorum şu anda. Ve hepsi beni dinliyor ama hepsi benden daha zeki. Niye? Ben bunun nasıl olduğunu bilmezken bunların hepsi biliyor. Bunlar niye bana uymak zorunda? Çok saçma değil mi? Şöyle düşün. Mesela senin bir tane çocuğun var ufak. 2-3 yaşında. Sen ondan daha zekisin. Sen ondan daha fazla bilgilisin. Ve sen olayların sonucunun nereye varabileceğini biliyorsun. Mesela bir uçurumun kenarına seni sürüklüyor ve diyor ki buradan sonra atla. Atlar mısın? Hayır. Sen ondan daha zeki olduğu için, o olayın sonucunu görebildiğin için ona uymayıp kendi iradenle karar verirsin. Doğru mu? Aynen öyle de bunlar benden daha zekiyse. Her bir atom parçası. Neden bana uyuyor? Daha zeki olduğunu düşünmüyorum zaten de. Ama daha zeki değilse o zaman buradaki fiili kim yapıyor? Bilmeyerek hareket etmeleri çok saçma. Bilmeyerek hareket ediyorlarsa biri onlara emretmek zorunda. Mesela Biz emrediyoruz zaten. nasıl emrediyoruz peki? Bende bu ilim yok yani. Ben bunun nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyorum. Nasıl emrediyorum? Mesela nefes alıp vermeyi kendine emrediyor musun? Şu an evet ettim. Şu an ettin. Ama daha öncesinden etmiyordun, doğru mu? İşte şimdi o zaman burada bir yöneten yok. Veya benim kalp atışımı ben istesem de durduramam. Evet. Bu fiili ben yapmıyorum, o zaman kim yapıyor? Bu emri ben vermiyorum, o zaman kim veriyor? Keşke bu konuya hakim olsaydım ya. Şimdi şunu sorayım sana. Bir şiiri en güzel kim tarif eder? Şair. Sanatı en güzel kim açıklar? Sanatçı. Evrende bir sanat var mı? Yani. 4 trilyon galaksi var. 100 milyar, her birinde ortalama yıldız var. Evet. Şimdi ben soruyorum. Kainatı ben yoktan yarattım diyen birisi var. Evren Big Bang'le gelişti. Doğru mu? Benim kitabımda yazıyor ki yer ve gök birleşikti ve biz onu birbirinden ayırdık diyor. Galileo dünya yuvarlaktır dediği için asılmadan daha önceki bir dönemde birisi diyor ki biz aya menziller belirledik. Biz güneşe de bir menzil belirledik. Dünya sabit, güneş dönüyor zannederken insanlar birisi güneşin belli bir yörüngesi olduğundan bahsediyor. Yasin suresi 38, 39, 40. İnsanı anne karnında 3 karanlık evreden yarattık diyor. Zümer suresi 6. ayet. Bak bir şiir var ve şairi onu çok güzel açıklıyor. Ama işte onu dediği sıra 4 tane kadınla da evlenebiliyorsun. Evet. Bir de kadınla erkeğin oyu bir sayılmıyor. 2 kadın gerekiyor ki bir kadın bir erkekle onları da diyor yani. Sene 2019 yani. Bir mahkemede eşit olmadığını düşünemeyiz. Ben öyle bir şey kabul edemem yani. Şimdi diyelim ki bu söylediğin itirazlar doğru olsa bile bu yaratıcının olmadığını göstermez ki. Hayır. Sadece sen onun hükümlerini beğenmediğini gösterir. Yaratıcı böyle bir şeyi emrediyorsa o yaratıcının 99 tane sıfatının 30'u gider. Eşitlikçi değil. Adaletçi değil. 600'lü yıllarda bu bir hata olmayabilir. 600'lü yıllarda kadınlar daha şey olmuş olabilir. Ama sene 2019. Neden 2 kadına ben eşit olayım ki? 1400 senelik bir kural koyacak kim?
1400 o Tanrı'dır ve bugünleri de görmesi lazım. Mesela demirin indirildiğini biz daha yeni keşfederken Kur'an'da demirin indirilmesi fiili nezele kelimesiyle geçer. Nezele. Kökü aynı yağmurun nüzulü gibi, Kur'an'ın nüzulü gibi indirilme şeklinde geçiyor. Bugünleri gören biri varsa o zaman bütün zamanlar için bir kural koyabilir. Doğru mu? Birincisi. Evet, İkincisi, eşitlik ve adalet aynı şey mi? hayır. Senin bir tane kardeşin var. Kardeşin felçli, diğer kardeşin değil. Baban diyor ki bir gün sen gideceksin, bir gün sen gideceksin. Engelli olmayan çocuğuna ekmek almaya göndereceğini söylüyor. Bu eşitlik mi? Evet. Adalet mi? Değil. Aynen öyle de. Eşitlik ve adalet ikisi çok farklı konular. Bir kural da sadece bir kişiye özel inmiyor. Mesela sen içki içtiğin zaman, sallıyorum bunu, araba kullanırken kaza yapmıyor, kendine hakim oluyor olabilirsin. Ama kural umumi gelmesi lazım. Herkese gelmesi lazım. Tamam işte dolayısıyla Tanrı'nın kendi yarattığı varlığa, kadınlara güvenmiyor olduğunu gösterir ki iki kadına bir erkek eşit. Tamam, ben daha da ötesini söyleyeyim, erkeklere de güvenmiyor. O zaman Ki insan nisyandan yaratılmış, kendisi biliyor. zaten kendi yarattığım bir şeye güvenmemek zaten bir sorun zaten. Niye sorun olsun ki? Benim yaptığım hata olabilir ama Tamam. beni yaratan yaratıcının hata yapma lüksü yok. Mesela ilaç üretiyorlar. Prospektüsünde ne yazıyor? Şu yan etkilere sebebiyet verebilir diyor. Doğru mu? Evet. Bizi yaratan, bizim nerede yanlış yapabileceğimizi, nerede yanlış yapamayacağımızı bilir. Aslında bizim hatalarımızla bizim doğruya ulaşmamızı istiyor. Mesela 2 tane rakip firmayız, tamam mı? Ben bilgisayar üretiyorum, sen de bilgisayar üretiyorsun. Ben mesela her seferinde yaptığım yanlışı kontrol ediyorum. Diyorum ki acaba ben bu bilgisayarda nasıl bir yanlış yaptım da daha iyisi oluşmadı diyorum. Ama sen her seferinde diyorsun ki benim yaptığım mal daha iyisi yok. Kusurunu görmeye çalışmıyorsun. Hangimiz ilerleriz? Siz daha çok ilerlersiniz. İşte aynen öyle de bizi kusurumuzu görüp onu düzeltme üzere yaratmış. Tamam da Hatta kainatın sistemini de bu şekilde yarattı. ama siz şey konusuna cevap vermediniz hala. Hangisi? Neden kadınlar iki gerekiyor da mahkemede şahit? Ama eşitlik ve adaletin bir olmadığından bahsettim, doğru mu? Neden ama onu soruyorum. Tamam, bazı durumlarda çok daha hassaslar ki çocuk yetiştirme konusunda olduğu için. Mesela annelerin şefkatine biz yetişebilir miyiz? O konularda bizden çok daha ötedeler. İslam mesela kadına şu hakkı veriyor, diyor ki sen çocuğuna bakmak zorunda değilsin ve bakmayacaksan senin eşin o çocuğa bir süt anne bulmak zorunda. Evet. Bu konularda da bayan üstün, kimse bunu ortaya koymuyor. Sen çocuğuna bakmak zorunda değilsin, emzirmek zorunda değilsin ama senin erkeğin eğer seni aldıysa ona bakmak zorunda. Ve süt anne tutmak zorunda diyor. Evlenirken diyor ki sen kendini 3 sene 5 sene idare edebileceğin bir şekilde o adamdan para alabilirsin diyor, mehir. O adam sana vermezse evlenmek zorunda değilsin diyor. Bunları kimse anlatmıyor. Neden biliyor musun? İnsanları belli başlı bir yere çekip İslam yanlış, bak görüyor musunuz? İşten öyle geldi şimdi belki de bilmiyorum. İşte diyorum ya. Mesela cennet erkeklerin ayağı altında değil, cennet annelerin ayağı altında. Eşit değil miyiz? Onlar farklı Değiliz. yani. Evet. Bu da çok normal ki. Niye normal? Mesela senle ben eşit olsaydık bütün insanlar, örnek veriyorum, gözlüklü olması lazım. Eşit şartlarda yarışmamız lazım ilk önce zaten. Tamam. Ortak Öyle diyorsan, tamam öyle diyorsan şöyle bir cevabı var. Biz- örnek vermezsiniz umarım yani. Yok, ÖSYM'den örnek vermeyeceğim. Herhangi bir mahkeme yapılmadığı zaman verilen hükme karşı birisi itiraz edebilir mi? Hayır. Biz şu anda dünyada yaptıklarımızdan dolayı bir mahkemeye sevk edildik ve yargılandık mı? Şu an henüz hayır. Mesela sen benim babamı öldürdün, tamam mı? Daha mahkeme zamanı verdiler. Dediler ki bize siz ayın 5'inde mahkemeye çıkacaksınız. Ayın 4'ünde sokağa çıkıyorum ve bağırıyorum, diyorum ki benim babamı öldürdüler, bu nasıl adalet, bu adam daha içeriye girmedi. Bu adama ne derler? Deli derler yüksek ihtimal. Şimdi bizim yaptığımız da ona varıyor. Bir. İkincisi, şimdi mal sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Ben bir şeye sahibim diyebilmek için ya onu yapmış ya da bir yerden satın almış olmam lazım. Doğru mu? Evet. Şu kameraya bakabiliriz, ayağındaki ayakkabıya bakabiliriz, ceketine bakabiliriz. Ya bir yerde yaptın ya da yaptırılmış birine parasını verip aldın. Doğru mu? Evet. Kolumu acaba bir tezgahta mı yaptım? Ya da bu kolumu bir yerden mi satın aldım? Hayır. O zaman bu beden kime ait? Bana değil, beni yaratana ait. Ve beni yaratan da mesela ben bu mikrofonu vurup yere kırsam, bu mikrofon bana şu soruyu sorma hakkı var mı? Ya sen bana nasıl böyle bir şey yaparsın? Böyle bir soru sorma hakkı var mı? Yok. Yok, çünkü ben bu malın sahibiysem dilediğim gibi tasarruf ederim. Ama Dilediğin gibi acı çektirebilirsin. Dilediğin gibi Heh. yapabilirsin. Dilediğin gibi dayak yedirebilirsin. Dilediğin gibi Evet. işkence yaptırabilirsin. ki Ve bağışlayıcısın. evet, üstüne diyor ki bu yaşadıklarından dolayı ben sana ama adalet edeceğim. Ne zaman? Bir mahkemeye kuracağım ve senin üzerindeki bütün hakları kim yaptıysa hepsinden gidip alacağım.
seni sakat olarak doğurduysam öbür tarafta öyle mükafatlar vereceğim ki sen 60 senelik hayatında çektiğin problemden dolayı hiçbir şekilde dönüp ben niye bunu yaşadım bile demeyeceksin. Bu bence parayla saadet olmaz klişesi kadar saçma bir şey. Fakirleri mutlu etmek için derler ya genelde, parayla saadet olmaz. Yok. Aynı şey. Benim şöyle düşün. Bir saatlik ben sana mesela örnek veriyorum Lamborghini vereceğim. Öbür tarafta da diyorum ki 10 milyon yıllık senelik sana açık çek vereceğim. Gir istediğin arabaya al. 10 milyonunu alırım çünkü öyle böyle. Hemen. Yani basit. Neden basit? Çünkü bir Ama yerde işte- sınırlı bir yer var. Öbür tarafta sınırsız. Şimdi bir şey ürettik varsayıyorum. Tahtadan ürettik, Pinokyo ürettik. Onu ben ürettiğim için dolayısıyla ondan daha kudretliyim, daha zeki olduğumu düşünüyorum. İnsanı var eden yaratıcı da dolayısıyla bizden daha zeki, daha kudretli, işte kendi sıfatları gibi. Ya bizim bile basit varlığız yaratıcının yanında. Bizim gibi basit varlıkların bile bir yaratıcısı varsa bizden daha yüce bir varlığın da bir yaratıcısı vardır. Yani ben şeyi anlamıyorum sadece. Sadece bir kademe atlatabiliyoruz hayatımızı. İşte çocukları kim yarattı? Anneler. Anneleri kim yarattı? İşte gidiyor Tanrı. Ama orada niye kesiliyoruz öyleyse? Cep telefonuna bir uygulama indirdin. WhatsApp'ı indirdin. WhatsApp'ı kim indirdi? Ben. Seni kim indirdi? Seni birisi indirmedi. Çünkü sen indirilebilen bir şey değilsin. Mantıklı değil ki. Ayı ne ışıklandırıyor? Onu, Güneş. Güneşi ne ışıklandırıyor? aynı mantığı o zaman Zati- önceden de kesebiliriz. İnsanı kim yapıyor? İnsan zaten insan deyip Tamam. bitirebiliriz. Neden bir tık daha... Ama insanın bir şekilde yapıldığından eminiz. İnsanın ezeli olduğundan emin değiliz. Ben ne zaman doğdum belli bu değil mi? Daha önce var mıydım? Yok. O zaman ben yapıldım. Ve öyle bir yapıldım ki şöyle düşün. İnsanlar maddi şeyler yapabilmek için bunların her birinin ham maddesine ihtiyaç duyuyor. Şu mikrofonu yapabilmek için, şu ceketi yapabilmek için, bu gömleği yapabilmek için ipliğe, düğmelere, bir makineye, bir fabrikaya ihtiyaç var. Doğru mu? Evet. İnsanı yapan ne? Mesela anne karnında oluşuyoruz. Annenin karnında göz fabrikası mı var? Veya görme duygusunun fabrikası mı var? Veya duyma duygusunun fabrikası mı var? Veya benim ruhumun fabrikası mı var? Benim duygularımın fabrikası mı var? Ağacın ham maddesi ne? Tohumun içinde şu yapraklar mı var? Ya şu gördüğün kupkuru tahtadan benim gözüme hitap edecek renkte, benim burnuma hitap edecek kokuda ve benim tam açlığımı giderecek şekilde yaratılmış bir elma var. Kupkuru ağaç. Çok net belli keskin iki çizgi var. Spermde ve göz yok, Doğru. el yok, Evet. kol yok. Doğru. Ama 23 kromozom oradan geliyor, 23 kromozom buradan geliyor. Sonra bunlar çarpışıyor. Sonra ortaya Birleşiyor doğru. sonra büyüyor, bebek oluyor. Sonra doğuyoruz. Mesela göz yine yok ortada. Göz sadece bir DNA hücresinde olan bir şey değil ki. Yani şey mi diyorsunuz? Göz bir anda tık diye belirliyor mu yani? Hayır. Bak şöyle düşün. Etrafındaki her şeyi tekrardan bir göz geçir. Her birinin bir düzen ve programı var. Doğru mu? Mesela şunun bir düzeni ve programı olmak zorunda. Aynı şekilde arabanın motorunun bir düzeni ve programı olmak zorunda. Bir düzen ve program varsa kesinlikle bir plan çizilmiş olması gerekiyor mu? Evet, teknoloji. Şimdi ağaca bak. Ağacın planını, programını acaba tohum mu çizdi? Mesela benim gözüme bak. Gözümün planını ve programını o yumurta mı çizdi, sperm mi çizdi? Yaratıcı çizdi. Evet. Ben olduğunu düşünüyorum açıkçası ya. Şimdi ilk hayat ne iniyor? Oku. Okumaktan geliyor, bilinçlenmekten geliyor, daha fazla araştırmaktan geliyor. Denildi bize, öyle olduğunu da varsayıyorum. Bu dünyanın ilk ayeti bilip, yani ilk inen ayeti bilip okumamak, düşünmeden, araştırmadan. Ben de size inanmıyorum dedim ama sonra da belirttiğim üzere hani Arayıştayım. arayıştayım hani. O yüzden size tartışmak da çok hoşuma gidiyor şu an. Çok Açıkçası. Okumayıp, bilmeyip bilmiyorum, samimi gelmiyor yani. Klişe laf olacak ama işte 1000 kilometre ötede de olsaydım Hristiyan olarak büyüyecektim ve belki de sıkı sıkı sarılacaktım. İslam'da iki tane iman türü var. Birincisi taklidi iman, ikincisi tahkiki iman. Bu taklidi iman aynen dediğin gibi. Annenden, babandan, dayından, teyzenden bunlardan görmüşsün ve aynen onlar ne yapıyorsa bilinçsiz bir şekilde bunu tekrarlayarak onu devam ettirmek. 4 büyük mezhep imamından 3'ü diyor ki bu adamlar dinine delil aramıyorsa asi ve isyankardır diyor ve ahiretteki durumlara içki içenden bir farkı yoktur diyor. İkincisi tahkiki iman. Ben neden namaz kılıyorum? Bu kainatı kim yarattı? Bu ağacı bana kim gönderdi? Bunları bilip aynı zamanda Allah'ın isim ve sıfatlarını kainatta görüp ona göre emir ve yasaklarına uymak. Yoksa aynen dediğin gibi ilk gelen ayeti dahi okumayıp bilip ve uygulamayan bir kesim zaten bu adamlar kesin cennete girecektir diye bir hüküm veremeyiz. Ya evet. Bir de şöyle düşün. Sen bir odaya girmeye çalışıyorsun. Etrafında da 10 tane adam var. 10 tane adam her biri kapıya girmeye çalışıyor ama anahtarı her biri farklı bir deliğe sokuyor. Her biri yanlış bir yere sokuyor. Ve hiçbiri o odaya giremiyor. Sen o anahtarı görüyorsun ve diyorsun ki ya siz manyak mısınız? Bak anahtarın bu deliğe sokulur ve buradan girilir diyorsun. Doğru mu? İşte bunu yapsana.
Bak onların yanlış yaptığını fark etmişsin. Zaten birçok yolu aşmışsın. Sen doğrusunu uygula ne güzel. Şöyle bir durum var. Kötü bir şey emrettiğinden değil kesinlikle. İyi şeyler emrediyor. Evet ama yani insan kendi iradesiyle düşüne Allah'ı kendini inandırabilir ve bulabilir. Böyle bir durum varken neden bir cennete ihtiyaç olsun ki insanları cennete çağırma yoluyla dine inandıralım? Cehennemden korkutarak ki o daha kötü bir şey bence. Bir şeyden korkutarak onu ona inandırmak ya da ona doğru çekmek. Bir laf var biliyor musunuz? İnsanların %80'i avamdır diye. Şimdi insanlığın çoğu bu bahsettiğin meselelerin hepsini anlayabilecek kapasitede değil. Sen onlara göre daha zekisin. Sen onlara göre mesela bu meseleleri anlamış, çözmüş birisin. Ama bir dön bak sence acaba kaç kişi bu söylediklerini araştırıyor? Hele ki şu an mesela İstanbul'dayız. Örnek veriyorum Kadıköy'deyiz. Belki refah durumu daha yüksek, okuma oranı çok daha yüksek olan bir semtteyiz. Doğru mu? Bunların olmadığı bir yeri düşün. Sence bu oran kaç olur? Çok daha düşük ama yani Bütün dünyaya gelen bir din de bunların hepsini göze alarak bir hüküm yargı vermesi gerekiyor. benim anlamadığım nokta şu oluyor. Belli bir yazılı kural var. Yazılı kural diyeyim ben. Buna o dini savunan insanlar o kurala uymadığı sürece o dine benim dine nasıl gelmiyor? Bir dine inanmadı varsayarsak. Bu örnek şuna benziyor. Mesela şu an üniversitede mi okuyorsun? Mesela sen istatistik okuyorsun. Diğer öğrencilere bakıyorsun ve öğrencilerin hiçbiri ders çalışmıyor. Ama onlar öğrenci. Doğru mu? Evet. Hepsi finalden, vizeden hepsinden kalıyor ve sen öğrencilikten soğuyorsun. Diyorsun ki ya bunlar nasıl adam? Veya zengin insanlara bakıyorsun. Hepsi altlarında bulunan çalışanlara çok iğrenç davranıyorlar. Çok kötü davranıyorlar. Ondan sonra diyorsun ki ya zenginlik ne iğrenç, ne illet bir şeymiş, ben para istemiyorum bundan sonra, paradan soğudum. O mantıkta düşünürsek okulda sınıf arkadaşımı düşünelim. Okulda başarısız. O bana derse ki eğer gel okula gel derslere girelim gitme. Tamam, o demiyor, ben söylüyorum. Aynen. Ben mesela 5 vakit namazımı kılıyorum, ben söylüyorum. Tamam. Bugün karşına başka biri geldi. Ama belki de ben şey düşünüyorum. Türkiye'de diyeyim hani diğer ülkelere pek vakıf değilim ama %90 bu. %10'luk kesim gerçekten gönülden iman eden veya gerçekten bilinçli bir şekilde iman eden bir sürü kitle var. Onları tabii yok saymak olmaz ama %50 diyelim. Tamam, sıkıntı yok. %50'si bu dini anlayamadıysa belki de insanlarda sorun değildir yani. İngilizce gerçekten kolay bir dil mi sence mesela? Öğrenilebilecek, normal insanın potansiyelinde olan bir dil mi? Evet. Şimdi insanların çoğunun bilmemesi bunu kolay öğrenilemez hale getirmez ki. Tabii de. Mesela kuantum fiziği örnek veriyorum. E = mc kare. Bu çok basit bir denklemdir. Soralım kaç kişi biliyor? Onların bilememesi bu denklemi zorlaştırmaz ki. Onların sadece bu konuda herhangi bir faaliyete geçmediklerini gösterir. Doğru diyorsunuz. Bak sen birçok şeyi anlamışsın. Sen bu işin mantığını da anlamışsın. Bak ben şunu da söyleyeyim sana. Ben sana akli ve mantıki delillerle geliyorum. En başta konuya girerken bile dedim ki sana. Bir kişinin bir olayı yapması mı daha kolay yoksa 1000 tane iradenin o olayı gerçekleştirmiş olması mı? Bak ben bunları araştırdım, baktım ve doğruyu bulmaya çalıştım. Ya hiçbir zaman şu bana mantıklı gelmedi. Bir canlıdan başka bir canlının durmadan türeyerek devam etmesi. Hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Ya hayat nasıl oluştu? Evrim belgeseli izliyorum 1,5 saat. Hayatın nasıl oluştuğunu 15 saniyede ufak bir şekilde değinip geçiyor. Şimdi kadın ve erkek eşit değil. Kadınlar daha duygusal karar verebilirler çünkü. Erkekler daha güçlü. İstisnalar vardır ama mesela annene buzdolabı taşıtır mısın? Benim annem taşıyamaz evet. Bunu genelleme yapamayız. Mesela yengem benden güçlü bir kadın o taşıyabilir. Bunu Ama genellemeyiz. Kadınla bu hani bayanların erkeklerden güçlü olduğu durumu ve erkeklerin bayanlardan daha duygusal olma durumu. Çok nadir gerçekleşen şeyler, doğru mu? yani nadir diyemeyiz. Nadir ama ya şimdi. Diyemeyiz. Dön bir bak etrafına. Neyse ben senin çok fazla vaktini almayayım. Kendine iyi bak, görüşürüz. Teşekkür ederim.